Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda piyasadaki en uygun fiyatlı IP kamera olan TP-Link Tapo C200 model IP kamerayı inceleyeceğiz. Kutu içeriğinden çıkanlarla başlayacağız. Akabinde kamerayı göreceksiniz ve pek tabii ki uygulamadan nasıl kullanılıyor, ne gibi özellikleri var, her birini bu video içeriğinde görüyor olacaksınız. Kutu içeriğinden başlayalım. Kutusu tam olarak şu şekilde, gördüğünüz gibi önü bu şekilde, arkasında da bu şekilde özelliklerinin yazdığı bir kısım var. Zaten şimdi yakından da göreceksiniz. Kutu içeriğinden kameranın kendisi çıkmakta. 9 volt 0.6 amper yani 5.4 wattlık enerji tüketimine sahip bir adaptörle bizleri karşılıyor. Adaptörün kablo uzunluğu yaklaşık olarak 3 metre, hatta 3 metreden birkaç santim daha uzun olduğunu da söyleyebilirim. Yani kablo uzunluğu gayet yeterli. Şu şekilde bir girişi bulunmakta kablonun. Bunun takıldığı nokta tam olarak kamerada şuraya denk gelmekte. Kutu içeriğinden ayrıca tavana ya da duvara monte etmenizi sağlayan bir aparat da çıkıyor. Bu aparat kameranın şu alt tarafına, çentikli kısma çevrilerek takılıyor. Bunu bir yere şu an monte ettiğim için tekrardan çıkartıp gösterme şansım olmadı. Ancak ince plastik bir aparat şu şekilde. Ayrıca kutu içeriğinden çıkan diğer şeylere gelecek olursak şu şekilde duvara montajda kullanacağınız bir şablon çıkmakta. Bu dediğim gibi duvara monte aparatını duvara tam olarak delik açabilmeniz için şu şablonu kullanmanız yeterli oluyor. Ayrıca kutu içeriğinden çıkan vida ve dübel seti de var. Onu da şöyle altlarda bir yerde kalmıştı, göstereyim. Gördüğünüz gibi 2 tane sarı dübel ve içerisinden 2 tane de vida çıkmakta. Pek tabii ki kullanım kılavuzu ve garanti belgesi kutu içeriğinden çıkıyor. Kamera 360 derecelik bir dönüş açısına sahip, fakat 360 derece dönüş açısı demek kamera olduğu yerde böyle defalarca turlar yapıyor demek değil. Sağ tarafında da dönüş yaptığında, sol tarafında da aynı noktaya geldiğinde duruyor ve aynı şekilde ters yönde tekrardan 360 derecelik bir açı çiziyor. Yani sınırsız dönme özelliğine sahip değil. Fakat dediğim gibi hani başlangıç noktası da burası, bitiş noktası da burası. Kamera 360 derece dönüş sağlayabiliyor. Yukarı aşağı görüş açısı olarak tam 90 derece şöyle tepesini görecek bir açısı maalesef bulunmuyor. Ancak şu şekilde aşağı ve yukarı toplamında 130 derecelik bir görüş açısıyla bizlere sunulmuş durumda. Su üzerindeki verilerden direkt olarak devam edeceğim. Person Detection dediği özellik, kamera eğer özelliğini aktif edecek olursanız karşısına bir kişi geçtiğinde direkt olarak bu kişiyi fark ediyor ve size anlık olarak bildirim gönderiyor. Night Vision up to 40 feet demiş, yani gece görüş özelliği var. 40 feet kaç metreye denk geliyor ekranlarda görüyorsunuz. Bu gece görüşü gerçekten çok etkili ve gece görüştüğünde sanki gündüzmüş gibi görebiliyorsunuz. Two-way audio özelliği sayesinde de siz telefonunuzdan uzaktan bağlanarak kamerayla görüşme yapabiliyorsunuz. Kameranın olduğu yerde kişinin konuşmalarını duyabiliyorsunuz. Ayrıca siz de konuşarak sesinizi karşı tarafa net bir biçimde duyurabiliyorsunuz. Baby Crying Detection dediği özellik benim çok işime yaradı. Ben zaten bunu evimde bebeğim olduğu için daha çok aldım. Bebek ağlaması tespit ettiği anda telefonunuza bildirim gönderiyor. Tabii ki bu özelliği yine açacak olursanız. Bebek ağlamasını nasıl ayırt ediyor? Yani normal siz ses çıkartın, bağırın, çağırın, kesinlikle bir gürültü ya da bebek ağlaması uyarısı vermiyor. Sadece bebek ağladığı zaman, bebek ağladı, bebek crying detection şeklinde uygulamanın üst tarafında hemen bir bildirim alıyorsunuz. Bu çok hoşuma gitti. Lokal micro SD storage yazan kısımda şu olmuş oluyor. Buna bir hafıza kartı takacak olursanız, ki 512 GB'a kadar destekliyor, İçerisine taktığınız hafıza kartının üzerine direkt olarak kayıtları yazabiliyor. Bu şekilde siz daha sonrasında bu kayıtları eğer yani kayıt tutmak isterseniz hafıza kartını çıkartıp bilgisayara takıp buradan bu hafıza kartının içerisine kaydettiği görüntüleri rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Kutunun üzerinde yazan bir diğer özellik de Customizable Block Zones. Bu ne demek oluyor? Eğer siz bir bölge seçecek olursanız, ki zaten uygulamada da göreceksiniz, bu bölgeyi kamera kayıt altına almıyor. Yani gizliliğinizi korumanızı istediğiniz bir yer varsa, örnek veriyorum, kamera şurayı çekiyor. Siz şu kısmı kayıt altına almasın isterseniz kamera orayı kayıt altına almıyor ve oranın dışındaki her yerde kayıt yapma işlemine devam ediyor. Bu arada kamera 1080p Full HD bir görüntü kalitesine sahip. İki seçenek var. 720p bu veri tasarrufu için ayarlanmış. Ayrıca 1080p'de de kamera kayıt alabiliyor. Bu arada 1080p'de de 25 kareye kadar hız seçenekleri bulunmakta. Yine bunu uygulamada başka hangi seçenekler var onu da göreceksiniz, fakat 25 kare gayet yeterli bir kare hızı diyebilirim. Kamerayı kullanırken evinizin internet ağı eğer zayıf ise gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bu gecikmelerin de önüne geçmek için 720p seçeneği sunulmuş durumda.
bunun bir bulut depolama servisi var. 30 günlük ücretsiz kullanım seçeneği sizlere sunuyor. Ardından satın almak isterseniz belirli bir ücret karşılığında bulut depolama hizmeti satın alabiliyorsunuz. Bulut depolama hizmeti sayesinde herhangi bir SD kart takmadan direkt olarak çekmiş olduğu görüntüleri buluta depolayarak oradan daha sonrasında kontrol edip izleyebiliyorsunuz. Şimdi gelelim kameranın uygulamasına. Kameranın uygulaması Tapo uygulaması Play Store ya da App Store'dan indiriyorsunuz. Bu kamerayı eklemek için sağ üst taraftaki artı kısmına basıyorsunuz ve cihaz ekle kısmına tıkladığınızda Bluetooth ve Wi-Fi açık olduğunda ve pek tabii ki cihazda fişe takacak olursanız burada cihaz görünüyor. Ardından eklediğinizde ekranınızda bu şekilde Tapo C200 diye çıkıyor. Şimdi kameranın direkt olarak içerisine girdiğimde bizleri böyle bir ekran karşılıyor. İlk başta sağ üst taraftaki ayarlar kısmından başlayacağım. Burada gördüğünüz gibi üst tarafta cihaz bilgisi dediği kısım var. Burada cihazın IP adresi gibi bilgiler yer almakta. Algılama kısmına girdiğim zaman da burada hareket takibi, algılama bölgeleri, hareket algılama, kişi algılama ve kameraya müdahale seçenekleri bulunmakta. Ayrıca ses algılaması kısmında da bebek ağlama tespiti özelliği gördüğünüz gibi bulunmakta. Hareket takibi, bakın mesela şimdi kamera kurcalama algılandı. Direkt olarak ekranlara geldi. Kamera kurcalama aktif olduğu için ben kameranın önümü elini kapattığım zaman direkt olarak kurcalama uyarısı veriyor. Hareket takibi özelliğini açtığınız zaman hareket algılama özelliği de otomatik olarak açılıyor. Yani bir hareket algıladığında kişiyi direkt olarak takip etmesi için ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca hareket dışında kişi algılama özelliği de bulunmakta. Hareket algılamanın içerisinde bu arada bir de hassasiyet var. Birden 10'a kadar hassasiyette ayarlayıp hareket algılamanın ne şekilde çalışacağını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bir üst menüye geldiğimde burada alarm kısmı var. Alarmı açtığınız zaman ayarlayacağınız ses ve bildirim türüne göre kamera üzerinden bir bildirim alabiliyorsunuz. Yani nasıl bir hareket algılandığında veya kişi algılandığında ya da kameraya müdahale edildiğinde bir uyarı sesi verebiliyor. Bu bayağı bangır bangır bir ses şeklinde de oluyor. Kaydırma ve eğme menüsüne girdiğimiz zaman da bakın burada bir devriye modu var. Bu devriye modunu aktif ettiğiniz zaman kamera belirli seçeceğiniz alanlarda, daha doğrusu sizin işaretleyeceğiniz alanlarda sağa ve sola veya yukarı veya aşağı devriyeler atıyor. Bu kameranın motor ömrünü azaltıyor diyebilirim. Yani bu özelliği kullanacaksanız kameranın ömrünü de kısaltacağınızı bilin. Depolama ve kayıt kısmına girdiğimiz zaman da eğer bir SD kart takacak olursanız burada SD kartın ses kaydının alıp almayacağını da ayarlayabiliyorsunuz. Video ve ekran kısmına da girdiğimiz zaman 1080p ve 720p seçenekleri bulunmakta ve pek tabii ki bunun kaç FPS'te çekim yapmasını istiyorsanız buradan 3 seçenek arasından seçebiliyorsunuz. Gizlilik bölgeleri dediği kısma da girdiğiniz zaman az önce de bahsettiğim gibi kameranın üzerine gizlilik bölgeleri ekleyerek kameranın bu kısımları kaydetmemesine olanak sağlıyorsunuz. Bakın bu şekilde alanlar belirleyip kameranın buralarda kayıt almasını engelleyebiliyorsunuz. Görüntüyü ters çevir özelliği bu arada var. Görüntüyü ters çevir özelliği de siz kamerayı ters bir biçimde monte edecek olursanız görüntüyü ters şekilde ekrana yansıtıyor. Durum LED'i dediği kısım kameranın ön tarafında bir LED gösterge var. Bunu kapatacak olursanız kamera hiç çalışıp çalışmadığı bile belli olmuyor. Bunu açacak olursanız da ekranında kameranın ön yüzeyinde bir ışık beliriyor. Bu arada internet bağlantısı olduğunda yeşil, eğer internet bağlantısı olmazsa da kırmızı bir ışık şeklinde yanıyor. Akıllı işlemler kısmında da senaryolar yaratabiliyorsunuz. Eğer evinizde birden fazla Tapo'ya ait cihaz varsa buradan akıllı senaryolar oluşturup bu akıllı senaryolar üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Nasıl oluyor bu akıllı senaryolar? Örnek veriyorum, hareket sensörü tetiklendiğinde kamera oraya dönsün veya hareket sensörü tetiklendiğinde akıllı lamba yansın gibi planlar oluşturabiliyorsunuz. Yani bu tamamıyla sizin hayal gücünüze kalmış. Akıllı ev sistemi kullanmak da istiyorsanız dediğim gibi bu şekilde özelliklerde bu cihazda var. Pek tabii ki Tapo'nun diğer cihazlarının da kullanıldığı bu uygulama içerisinde her biri mevcut. Ve ardından ana ekrana geliyorum. Gördüğünüz gibi sol üst tarafta bir kamera resmi var. Buna bastığımda anlık olarak kameranın görüntüsünü, bir yanındakine bastığımda video kaydı alıyor ve video kaydını sonlandırdığımda direkt oynatma ve indirme kısmına kaydediyor. Kameranın mikrofonunun ses yüksekliğini oradan ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca arama kısmına da bastığınızda sesli aramayı yaparak kameranın olduğu yerdeki kişiyle görüşebiliyorsunuz. Kameranın açısını kaydırma ve eğme kısmından sağ sol yukarı aşağı tuşlarını kullanarak değiştirebiliyorsunuz. Bu arada her bir dokunuşta kaç derecelik kayma olsun istiyorsanız bunu da ayarlar kısmından %5, 10, 15 derece şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Yani daha az derece ya da daha çok derece yok.
Oynatma ve indirme menüsüne geldiğimiz zaman kameranın ekran görüntüsü ve video kaydını aldığımız kayıtları buradan görüntüleyebiliyoruz. Kameranın dahili hafızasında değil, uygulama içerisine ekliyor ve isterseniz siz bunları telefonunuza indirip izleyebiliyorsunuz. Pek tabii ki SD karta yüklenen video kalitesi daha yüksek, ancak uygulama içerisinde anlık olarak çekilen görüntüler bir tık daha düşük olacaktır. Uygulaması bu şekildeydi. Şimdi kamerayı fişe takalım. Burada birlikte kameranın nasıl çalıştığını pek tabii ki görelim. Kameranın kablosu şu şekilde direkt olarak buraya takıyorum. Taktıktan sonra şurası arka nokta. Bakın şimdi kontrollerini yapacak. Bu arada uygulamasından da sizlere kameranın nasıl kullanıldığını pek tabii ki göstereceğim. Şimdi az önce bahsettiğim şu sağ sol hareketini yapacak. Bu arada TAP uygulamasına da giriş yaptım. Onu da sizlere göstereceğim. Şu an ekranında kırmızı bir ışık yanıyor. Ve TAP uygulamasında şu an henüz çevrim dışı. En son kaldığı noktaya şu an geldi. Yukarı aşağı testlerini de yapıyor. Artık zaten yeşil yanmış durumda ve kamera şu an aktif olacak. Şunu aşağı bir çekelim, yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi kamera aktif durumda. Şimdi bu şekilde basıyorum ve içerisine girdiğimde gördüğünüz gibi şu an elimi burada görebiliyorsunuz. Kameradan nasıl ses geldiğini sizlere şöyle göstereceğim. Şimdi ben kameradan şöyle uzaklaşacağım. Mikrofonumu şöylece kameranın yanına koyuyorum. Şu an sesimi kamera üzerinden alıyorsunuz. Duyduğunuz gibi ses kalitesi gayet başarılı ve gürültü seviyesi de aslında gayet yeterli diyebilirim. Kameranın dönüşünü şu şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi şu tuşlara basacağım. Bakın şimdi sağ ve sol yaptığım zaman direkt olarak tepkisini veriyor ve dönüşünü sağlıyor. Bu arada ağınız ne kadar iyi ise o kadar iyi bir bağlantı sağlayabiliyor. Yani ağ hızınız düşükse kameranın maalesef ki tepki süreleri de birazcık düşük oluyor. Şu an gördüğünüz gibi aslında gayet iyi tepki veriyor. Bastığım gibi dönmeye başlıyor. Görüntü de anlık olarak ekranıma yansıyor diyebilirim. Bence görüntü kalitesi de gayet iyi. Şu an bir micro SD karttan aktarım yapmıyorum. Telefonuma almış olduğum, yani bu kameradan çektikten sonra direkt telefonuma indirdiğim görüntü üzerinden görüntüleme yapıyorsunuz. Eğer bir micro SD kart kullanacak olursanız bu görüntü bir tık daha iyileşecektir. Benim videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Açıkçası bu IP kamera benim hoşuma gitti diyebilirim. Zaten evimde de bunu kullanacağım. Ben baş aşağı kullanıyorum çünkü bunu bir tavana astım. Kapı girişine daha doğrusu astım. Her iki alanı da, yani bir salonu ve ayrıca koridoru da görebilmek için tam ortada bir alana monte ettim. Gayet de kullanışlı diyebilirim. Şöyle bir şey var. Kişi takip özelliğini açtığınız zaman 90 derece aşağı bir görüş açısı olmadığı için kişi, eğer bunu bir yerde ortada bırakırsanız, bunun altından geçerse bir noktaya kadar takip ediyor ve o bir noktadan sonra takibi mecburiyetten bırakıyor. Hareket algılama ve kişi algılama birbirinden farklı özellikler. Eğer siz hareket algılamayı seçerseniz, evinizde bir evcil hayvan varsa bunun hareketlerini de algılayacaktır. Kişi algılamayı da seçerseniz direkt içerisindeki yapay zeka sayesinde kişi algılıyor ve kişi hareketlerini takip edebiliyor. Pek tabii ki bu takip özelliğini açmak zorunda değilsiniz. Kamera isterseniz sabit durur. Kişi algıladığı anda size uygulamadan bildirim de gönderebilir. Bu şekilde de seçenekler mevcut. Şu alt tarafındaki kısım sabit. Cihazın üst tarafı dönüyor. Bunu da bahsetmeden geçmeyeyim. Hoparlörü de tam olarak şu arka taraftaki kısımda yer almakta. Cihaz dediğim gibi güzel. Ben sizler için açıklama kısmında bu cihazın linkini de bırakacağım. Bu bir işbirliği videosu değil. Bu tamamıyla kendi paramla satın almış olduğum bir ürün. Ve zaten satın almış olduğum ürünleri her videomda bunu ben satın aldım diye üstünü basa basa söylüyorum. İşbirliği olan videolarda da işbirliğidir diye açıklamalarda da belirtiyorum. Video içeriğinde de firma bana gönderdi şeklinde sizlere pek tabii ki söylüyorum. Videom bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize de iyi bakın.